2013 yılında başlattığımız bir projeydi, bir deneysel bir projeydi. Arkadaşlar bir tabağa renkli yapraklar yapıyoruz ve ortasına polen. Polenin içerisine bir miktar pudra şekeri, bir miktar bal ve aynı zamanda polen, toz şekeri, bir miktar balı hafif bu şekilde çalkalayarak toz halinde yine fazla da macunmuş gibi yapmadan tabağın üzerine bırakıyoruz. Yani kıvamı şu şekilde bakın. Gayet güzel. Toz kıvamında şöyle. Yine de bir zararı olmayan bir toz kıvamında. Bakın bacaklarını görüyorsunuz. Yuvarlanıyorlar içinde ve içeriye kendilerine polen getiriyorlar. Biliyorsunuz sonbaharda maalesef en büyük arılardaki problem dışarıda polen olmayışı. Polen yoksa malum yavru arı da yok. Çünkü yavru arılar biliyorsunuz polen tüketir. Ana arıda polen gelişi görmeyince yavru atımını maalesef durduruyor. Bunu engellemek için iki yöntem var. Birisi dışarıdan polen beslemesi, diğeri ise peteklere polen keki sürme yöntemi. Evet, ilk yöntem bu. Bunu göstermek istiyorum. Şu anda da yeni koyduk ve akşam üzeri saatlerindeyiz. Rüzgarlı bir hava. Bakın şöyle bacaklarını görmenizi istiyorum aslında. Şöyle ayaklarının mahfuzlarına nasıl dolduruyorlar. Şurada bakın yuvarlanıyorlar işlerinde. Yuvarlana şu anda polenleri ayaklarına dolduruyorlar. Evet, arkadaşlarımız gösterdiğini düşünüyorum. Şu an ayağı doldu. Bakın şu arının. Gayet de güzel doldu. Bana da bakıyor şu anda. Kovanına gidecek. Kovanına gittikten sonra bunu oraya istif yapacaklar biliyorsunuz. Aynı zamanda başlarını da sokacaklar ve orada bir müddet fermente olduktan sonra bu güzel poleni tüketecekler. Arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyordum. O da şu. Mikroskopla polene baktığımızda aynı bu ceviz gibi oluyor arkadaşlar. Arılar bu mikroskopla gözüken ceviz gibi poleni maalesef bu şekilde tüketemiyorlar. Burada konu gelmişken biz keke polen katıyoruz diyorlar ama hiç doğru bir şey değil. Çünkü aynı zamanda bağırsak hastalıklarına sebebiyet veriyor. Yani bunu bizim kabuğuyla beraber bu şekilde yememiz gibi bir şey oluyor. Oysa arılar bunu peteklere getiriyorlar, içeriye bastırıyorlar ve sımsıkı bir şekilde başlarıyla da ittirerek orada bir müddet bekletiyorlar. Orada çürüme oluyor. Yani fermante oluyor ve şöyle yenilir bir kıvama ancak o zaman geliyor değerli arkadaşlar. Yani içi açılıyor ve bunu da o zaman tüketebiliyorlar. Bakın şu anda da yaklaşık bir 10 dakika olmadı koyalı. Şu an arı nüfusumuz daha da arttı. Hepsi bacaklarına polenlerini dolduruyor. Bu yüzden de değerli arkadaşlar iki yöntem var. Diğer yöntemi de birazdan sizlere göstereceğiz. Ama diğer yönteme göre dahi en sağlıklı yöntem dışarıdan polen besleme yöntemi. Bu yöntemle kendi fermantelerini kendileri yapıyor. Arkadaşlar tek tavsiyem şudur. Vermeden önce buzlukta bir gün bekletmeniz çok faydalı olacaktır. Bunun sebebi buzluktan çıkardığımızda da ceviz kabuğu gibi çatlama, bir çürüme oluşuyor. Ve aynı zamanda da bu bahsettiğim açılma olayı gerçekleşebiliyor. Biz dahi tüketirken mümkünse polenlerimizi buzlukta saklamamız işin en doğru olanı olacaktır. Evet, dışarıdan polen besleme videosunun ve 2013'ten bu yana yaptığımız deneysel uygulamanın gayet güzel, başarılı sonuçlarını hep beraber izliyoruz. Şu anda bizden çok talep geldi. Daha uygun şartlarda bu videoyu yayınlayacaktık. Ama maalesef bizim biraz vaktimiz de kısıtlı ve şu an saat 7 civarı ve 10 dakika oldu koyalı. Gündüz erken saatlerde koysaydım eğer bu videonun çok daha arı yoğunluğu olacaktı. Ama sevgili montajlarımızı ve kameramızı çeken Kerem arkadaşımız da çok arı yoğunluğu olmasın, daha sakin bir ortamda bunu yayınlayalım, görüntüleyelim diye söyleyince biz de bu saatte yapmaya karar verdik. Bir diğer yöntemi de birazdan sizlere göstereceğiz. Allah'a emanet olun.
Bir diğer yöntemse arkadaşlar, polenimizi aldık. Yine içerisine bir miktar pudra şekeri ve bir miktar da su. Bakın şu kıvamı alması lazım spatula ile. Değerli arkadaşlar, bu polen kekimiz. Ve esmer bir petek. Yani esmere yakın bir petek. Bakın nasıl süreceğim. Görmenizi istiyorum. Şöyle aldım. Peteğimin üzerine bunu böyle bırakıyorum. Burada git gel yapacağım. Çünkü içine birkaç defa dolması gerekecek. Şöyle bakın gösteriyorum. Evet. Birkaç aşamada bunu yapacağız. Evet. Açılar biliyorsunuz yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı değişebiliyor. Ve hafif de bu şekilde baktığı için şu şekilde dolum daha güzel olacak mesela arkadaşlar. Ama bir miktar daha böyle ve bir miktar daha böyle. Bakın bu bölge şu anda gayet de güzel oldu. Şöyle içlerini de gayet güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Değerli arkadaşlar, bu yöntemi uygularken bize faydası ne olacak? Yavru atımını arttıracak. Beraberinde şu bölgeye, daha çok esmer olan bölgeyi dolduruyorum. Evet, içine doldurmuş oldum. Azar azar. Bu bile aslında çok fazla oldu. Az miktar sonbaharda yaptığımızda, uyguladığımızda yine az önce göstermiş olduğum gibi şu şekilde olan mikroskopla baktığımız, inanın çok da cevize benziyor mikroskopla bakıldığında. Bu şekilde olan polen taneleri kırılacak ve arıların tüketebileceği kıvama gelecek. Yani gayet de güzel fermente olmuş bir hale gelecek. Ben bunu ya ikinci peteğe vereceğim ya da kapalı yavru gördüğüm en son çıtaya vereceğim. Yani kapalı yavruyu gördüm diyelim ki 5. çıtada. Ben bunu 6. çıtada kapalı yavruya dönük bir şekilde vereceğim. Ya da ikinci çıtaya vereceğim. Ve bunu gören ana arı da yumurtlamaya başlıyor değerli arkadaşlar. İki yöntem var. Birisi kek yöntemi, bu şekilde bir kek yöntemi değerli arkadaşlar. İkincisi dışarıdan bu şekilde besleme yöntemi. Tekrar etmek, sonucu tamamen kapatmak gerekirse neydi? Polen varsa yavru vardır. Polen yoksa yavru yok. Biz de bu yüzden dolayı polen uygulamasını sonbaharda önem veriyoruz ki kışa girsinler diye. Çünkü bu mevsimde kışa girecek olan, bu mevsimde çıkacak olan ya da bu mevsimde yumurtlayacak olan, biz şu anda mesela Eylül'ün ortaları sonlarındayız. Bugün yumurtladığını farz edelim. Ekim'in 21'inde 21 gün sonra çıkacak ve 21 gün sonra da kovan içi hizmetini tamamlayacak. Yani sonbaharda çıkan yavrular bize kışın uzun ömürlü yavrular olacak. Ne kadar yavruyla sonbaharda başarılı bir şekilde mücadele yapabilirsek, başarabilirsek kışın da çıkma imkanımız o kadar daha başarılı olur. Arıcılarımız, gezginci arıcılarımız da gayet iyi bilir. Sonbaharda değerli arkadaşlar pürene de gideriz. Niçin? Çünkü yavru atımını arttırmak bizim için en önemli kurallardan biri. Bunu göstermek istedim. Trakya Karnıyol Karnik aralığımızda yapmış olduğumuz çalışmalardan biriydi bu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla. Bir diğer yöntemimiz de değerli arkadaşlar şöyle küçük parçalar halinde hamur haline getirmek. Evet, içerisinde bal var. Çok az bir miktar pudra şekeri var ve polen. Değerli arkadaşlar, tabi bunu hijyen ve temiz şartlarda yapmak çok önemli. Ne olursa olsun yapmadan önce her zaman bir gün difrizde kalması gerekiyor. Çünkü fermente olması amaçlı. Bakın şöyle ben tadına bakabiliyorum. Yani çok sağlıklı şartlarda yapmanız lazım. Sizin dahi tüketebileceğiniz şekilde. Peki bunu ne yapacağız? Bakın şöyle gösteriyorum. Çok küçük oranlarda bu şekilde, hatta bundan daha az bir oranlarla çıtalın üzerine bırakabiliyorsunuz polen kekini. Arkadaşlar ben ikinci gündeyim. Dün bir polen uygulaması yapmıştık sizlerle beraber. Bakın onu da göstermek istiyorum şöyle. Bakın içerisine polenleri ne kadar da güzel bir şekilde tekrardan onlar kendileri istiflemişler değerli arkadaşlar. Evet bakın. Şu an gördüğünüz gibi onlar da kendilerince bir düzene getirmişler. Ve çok hoş bir şekilde kafalarıyla bastırarak polenleri içeriye daha güzel bir şekilde istif hale getirmişler. Evet, bu da bir yöntem. Tam karşısına da yine kapalı yavru atmak için hazırlık yaptığını görüyorum. Şu bölüme. Bakın hemen poleni almaya başladılar.
ayaklarına toplayıp ufak ufak bir şekilde değerli arkadaşlar, daha koyar koymaz ayaklarına koyup birazdan petek gözlerine tekrardan onları verecekler. Evet, içeriye peteğin üzerine polen keki sürme ve üzerinde şu şekilde köfte gibi onu bırakmak. Bu da bir yöntem. Hepinize saygılar, sevgiler. Polen besleme videosunu bu şekilde paylaşmak istedim. Sonbahardayız. Havalar soğumaya başladı. Bize çok soru geliyor. Yavru durdu. Kapalı yavru yok. Beraberinde günlük yumurta yok. Ne yapalım? Bunun sebebi aslında yine arıcılarımız bilir. Polen olmayınca maalesef yavru da olmuyor. Ve bu şekilde takviyelerle onları kışa hazırlamaya çalışıyoruz. Ben çok faydasını görüyorum. Ve faydasını gördüğüm videoları da sizlerle paylaşmayı kendime şart bildim. Allah'a emanet olun.